Rusya-Ukrayna Savaşı. 2026 yılında cephede son durum ve savaş nereye gidiyor? Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en önemli jeopolitik krizlerinden biri olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumu konuşacağız. 24 Şubat 2020 tarihinde başlayan tam kapsamlı işgal girişiminin üzerinden 4 yıldan fazla süre geçti. Milyonlarca insanın hayatını etkileyen bu savaş yalnızca Rusya ve Ukrayna'yı değil, Avrupa'nın güvenlik mimarisini, enerji piyasalarını, küresel ekonomiyi ve uluslararası siyaseti de kökten değiştirdi. 3 Haziran 2026 tarihi itibariyle savaş hala devam ediyor. Ancak savaşın bugünkü görünümü 2022'deki ilk aylardan oldukça farklı. Cephede kullanılan teknolojiler değişti. İnsansız hava araçları savaşın merkezine yerleşti ve tarafların stratejileri önemli ölçüde dönüştü. Peki bugün cephede durum ne? Rusya ilerliyor mu? Ukrayna direnebiliyor mu? Barış ihtimali var mı? Gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle cephe hattına bakalım. 2026 yılına geldiğimizde savaşın ana ağırlık merkezi hala Donetsk bölgesinde bulunuyor. Özellikle Pokrovski çevresi savaşın en sıcak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Son haftalarda Rus ordusu bu bölgede yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Ancak Ukrayna kaynakları ve bağımsız savaş gözlemcileri Rusya'nın saldırı sayısının artmasına rağmen beklenen toprak kazanımlarını elde edemediğini belirtiyor. Mayıs 2026 boyunca Rus kuvvetleri binlerce saldırı düzenlemesine rağmen ilerleme oldukça sınırlı kaldı. Hatta bazı analizlere göre Ukrayna uzun bir aradan sonra ilk kez net toprak kazanımları elde etmeye başladı. Bu durum savaşın yeni bir evreye girdiğini gösteriyor olabilir. Çünkü artık klasik tank ve piyade saldırılarından çok drone savaşları belirleyici hale gelmiş durumda. Hem Rusya hem de Ukrayna her gün binlerce insansız hava aracı kullanıyor. Özellikle uzun menzilli saldırı dronları cephe gerisindeki lojistik merkezleri, mühimmat depolarını ve komuta noktalarını hedef alıyor. Ukrayna son aylarda Rusya'nın ikmal hatlarına yönelik saldırılarını arttırdı. Bu saldırılar nedeniyle Rus ordusunun bazı bölgelerde lojistik sorunlar yaşadığı bildiriliyor. Askeri analistler Ukrayna'nın son dönemde geliştirdiği yeni nesil drone teknolojilerinin savaşın seyrini etkileyebileceğini düşünüyor. Ancak bu tablo Ukrayna açısından tamamen olumlu değil. Rusya hala çok büyük askeri kapasiteye sahip. Üstelik son günlerde savaşın en büyük hava saldırılarından bazılarını gerçekleştirdi. 1 Haziran'ı 2 Haziran'a bağlayan gece Rusya yüzlerce drone ve onlarca füze kullanarak Ukrayna genelinde geniş çaplı saldırılar düzenledi. Ukrayna makamlarına göre saldırılarda 650'den fazla drone ve 70'ten fazla füze kullanıldı. Kiev, Dnipro, Harkiv ve Zaporizhia gibi şehirler hedef alındı. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti ve binlerce bina zarar gördü. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Bu saldırılar savaşın başlamasından bu yana gerçekleştirilen en büyük hava operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor. Rusya ise saldırıların askeri hedeflere yönelik olduğunu savunuyor. Kremlin son dönemde savaşın yeni bir paradigmaya geçtiğini açıkladı. Paradigma kelimesi buradan savaşın karakterinin değiştiği anlamında kullanılıyor. Moskova yönetimi Ukrayna'nın Rus toprakları içindeki bazı saldırılarını gerekçe göstererek daha sert operasyonlara yöneldiğini ifade ediyor. Peki insan kayıpları ne durumda? Bu sorunun kesin cevabını vermek oldukça zor. Çünkü hem Rusya hem de Ukrayna kayıplar konusunda sınırlı bilgi paylaşıyor. Ancak bağımsız araştırma kuruluşlarının tahminlerine göre savaşın toplam askeri kayıpları tarihin en yüksek rakamlarından bazılarına ulaşmış durumda. Stratejik ve Uluslararası Çatışmalar Merkezi'nin değerlendirmelerine göre 2025 sonu itibariyle Ukrayna'nın toplam askeri kayıpları
500 bin ila 600 bin arasında olabilir. Rus tarafındaki toplam kayıpların ise çok daha yüksek seviyelere ulaştığı belirtiliyor. Bazı analistler iki tarafın toplam kayıplarının 2 milyona yaklaşabileceğini öne sürüyor. Bağımsız Rus medya kuruluşları Meduza ve Mediazona tarafından yayınlanan araştırmalarda ise savaşın başlangıcından bu yana yüz binlerce Rus askerinin hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade ediyor. Elbette bu rakamlar farklı kaynaklarda değişiklik gösterebiliyor. Ancak uzmanlar ortak görüşü savaşın Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en yüksek askeri kayıplara yol açtığı yönünde. Savaşın ekonomik boyutu da oldukça ağır. Rusya, Batı yaptırımlarına rağmen savaş ekonomisine uyum sağlamayı başardı. Savunma harcamaları rekor seviyelere çıktı. Ancak uzun vadede iş gücü kaybı, teknolojik ambargolar ve artan askeri harcamalar Rus ekonomisi üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Ukrayna tarafında ise tablo daha da zor. Milyonlarca kişi ülke dışına göç etmiş durumda. Çok sayıda şehir ve altyapı tesisi zarar gördü. Dünya Bankası ve çeşitli uluslararası kuruluşlar Ukrayna'nın yeniden inşasının yüz milyarlarca dolarlık maliyet oluşturacağını belirtiyor. Bunun yanında eğitim, sağlık ve enerji sistemleri de savaşın etkilerini ağır şekilde hissediyor. Peki uluslararası destek ne durumda? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın en önemli destekçileri olmaya devam ediyor. Ancak 2026 yılında bu destek konusunda bazı tartışmalar yaşanıyor. Özellikle hava savunma sistemleri büyük önem taşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski büyük Rus saldırılarının ardından yeniden Patriot hava savunma sistemleri talep etti. Çünkü Ukrayna'nın elindeki önleme füzelerinin azaldığı belirtiliyor. Patriot sistemleri şu anda Ukrayna'nın balistik füzelere karşı en etkili savunma araçları arasında yer alıyor. Avrupa ülkeleri de mühimmat, hava savunma sistemleri ve ekonomik yardım sağlamaya devam ediyor. Ancak savaş uzadıkça bazı batılı ülkelerde kamuoyu desteğinin önceki yıllara göre azaldığı görülüyor. Bu da Ukrayna açısından önemli bir risk oluşturuyor. Gelelim barış ihtimaline. Aslında son aylarda diplomatik temaslarda hareketlilik yaşanıyor. Hem Moskova hem de Kiev zaman zaman müzakerelere açık olduklarını açıklıyor. Ancak tarafların talepleri arasındaki fark hala çok büyük. Rusya kontrol ettiği bölgelerin statüsünün tanınmasını isterken Ukrayna bu şartları kabul etmiyor. Kiev yönetimi işgal altındaki toprakların geri verilmesini talep ediyor. Bu nedenle kısa vadede kapsamlı bir barış anlaşması ihtimali düşük görünüyor. Bununla birlikte Ukrayna istihbarat çevrelerinden gelen bazı açıklamalar dikkat çekiyor. Ukraynalı yetkililer savaşın 2026 yılı bitmeden sonlandırılmasının gerçekçi bir hedef olduğunu ifade ediyorlar. Ancak bunun için cephede daha güçlü bir pozisyona ulaşılması gerektiğini savunuyorlar. Rus tarafında ise savaşın sürdürülmesine yönelik hazırlıklar devam ediyor. Yani bugün itibariyle ne Moskova'nın ne de Kiev'in temel hedeflerinden vazgeçtiğini söylemek mümkün değil. Savaşın geleceğini belirleyecek en önemli unsur ise teknoloji olacak gibi görünüyor. 2022 yılında tanklar ve topçular ön plandaydı. 2026 yılında ise savaşın merkezinde yapay zeka destekli dronlar, elektronik harp sistemleri ve hassas güdümlü mühimmatlar bulunuyor. Artık cephede yüzlerce kilometre uzaktaki hedefler birkaç saat içinde vurulabiliyor. Bu nedenle uzmanlar Rusya-Ukrayna savaşını geleceğin savaşlarının laboratuvarı olarak tanımlıyor. Bir başka önemli konu da NATO'nun rolü. NATO doğrudan savaşa katılmasa da Ukrayna'ya verilen destek nedeniyle çatışmanın güvenlik boyutu Avrupa'nın tamamını etkiliyor. Özellikle Karadeniz bölgesi, Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'da askeri hareketlilik artmış durumda. Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışma yaşanmaması
şu ana kadar en kritik denge unsurlarından biri oldu. Ancak savaş uzadıkça risklerin tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün değil. Son olarak genel tabloyu değerlendirelim. 3 Haziran 2026 itibariyle Rusya-Ukrayna savaşı bir çıkmazın içinde görünse de cephede önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusya hala büyük askeri güç kullanabiliyor ve yoğun hava saldırıları düzenliyor. Ukrayna ise gelişmiş drone teknolojileri, savunma hatları ve Batı desteği sayesinde direnmeye devam ediyor. Taraflardan hiçbiri kesin bir zafer elde edebilmiş değil. Ancak son aylardaki gelişmeler Rus ilerleyişinin yavaşladığını ve savaşın giderek daha fazla teknoloji odaklı hale geldiğini gösteriyor. Barış görüşmeleri zaman zaman gündeme gelse de mevcut şartlarda savaşın yakın gelecekte tamamen sona ereceğine dair güçlü işaretler bulunmuyor. Analistler 2026 yılının geride kalan bölümünün savaşın kaderi açısından kritik öneme sahip olacağını düşünüyor. Önümüzdeki aylarda cephede yaşanacak gelişmeler Batı'nın Ukrayna'ya sağlayacağı destek miktarı ve tarafların ekonomik dayanıklılığı savaşın yönünü belirleyecek. 4 yılı aşkın süredir devam eden bu çatışma yalnızca iki ülkenin değil tüm dünyanın geleceğini etkilemeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere.